Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber ahşap için ayarlanabilir dübel yapımcısı aletini inceleyeceğiz. Kutu açılımında içindeki ürünleri size göstereyim, tanıtayım. Sonra nasıl kullanıldığını göstereceğiz. İlk başta içerisinden çıkanlarla başlayalım. 3 adet sabitleme vidamız var. Dübel yapacağımız ahşapları montalayacağımız aparatlar var. Sıkma vidamızın, karbon uçlu bıçak vidamızın sıkmaya yarayan aleti var. 2 tane alyan vidalı yine aparat taktığımız vidalar var. Bir tane alyanımız var. Şimdi ürünümüzü monte edelim ve sonra nasıl çalıştığını gösteren videomuza devam edelim. Arkadaşlar aletimizi sabitledikten sonra ben size birkaç tane ağaç örneği göstereceğim. Hem çam ağacı hem kayın ağacı, sert ağaçlar da var, normalde var. Böyle 2 santim, 1,5, 1 santim, 1,2 santim ürünleri tek tek deneyeceğiz. Şimdi şunu gösterelim. Deminki aletlerden işe yarayan neydi? Uç çıkmıştı. Uç şöyle gözüküyor. Evet. Bu şekilde ucu atıyoruz. Sonrasında çıkan aparatı buna takıyoruz. Bizler için daha kolaylık. Sonra da bu şekilde hazır hale geliyor. Evet arkadaşlar, kavalamızı da hazırlamıştık. Şimdi bu normalde dönüyor. Ayarlanabilir dedik çünkü. 2 santimden onu da göstereyim. 8 milimden 20 milime kadar, 2 santime kadar dübel yapabiliyoruz. Şu şekilde değiştirerek, mesela biz 2'de yapacağız. Hemen 2'ye alıyoruz. Yerine tık diye oturuyor zaten. Sonra buradan vidayla sıkıyoruz. Bu şekilde sıktığımızda yani alt ve üst tarafı tutuyoruz güzelce. Evet, burayı da normalde birazcık sıkıyoruz elimizle. Sonra alyanla güzelce sıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda hazır. Dübel yapabiliriz. Şöyle yakın çekim alayım. Giriş ve çıkış noktalarında görebiliriz. Şimdi şarjıyla hazırlamıştık zaten. Ürünün ucunu bu hale getiriyoruz ki direkt gelebilsin diye. Buraya koyduğumuzda sadece yapmamız gereken şarj. Evet arkadaşlar, baktığımızda şöyle hemen kareye çevirmiş, kareyi yuvarlığa çevirmiş olarak gözüküyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 2 santimlik sayı tam çevirdi ama dediğim gibi 2'ye 2 olduğu için biz bunu şimdi başka bir modelde yapalım. Hemen tersini çevirelim. Hemen buradan ayarlamasını yapıyoruz. Mesela daha yuvarlak bir şey istiyorsak da normalde yapabileceğimiz iş şu. Hemen bunu çevirerek mesela bir alta getirelim. Çünkü daha iyi bir sonuç almak istiyorsak eğer her zaman çıtaları biraz daha büyük yapmamız lazım. Yani 2 santimliği gösterirken 2,5 kesmemiz lazım. Veya 2,20 kesmemiz lazım ki daha iyi olsun. Şimdi normalde ne aldık? Biz 1,6'yı aldık göstermek için. Ve başlıyoruz tekrardan. Yani dediğim gibi
biraz önce yaptığımız bir ürün. Baktığımız zaman yani 1.6 evet. Yani güzel bir şekilde dediğim gibi yuvarlıyor. Çok kısa sürede 10 saniye gibi bir sürede ürünümüzü hazırlamış oluyor. Bir de diğerlerine bakalım şimdi. Şimdi 8 milimi deneyelim. 8 milimde nasıl olacak? Direkt ben yani 8 milimde gayet başarılı arkadaşlar. Hatta biraz büyük de koydum. Yine de 8 milimi güzel çıkarttı. Arkadaşlar bir de 1,5 santime deneyelim. Ağaçlara değişiyor. Normalde bu gürgen ağacı daha sert ve kalın oluyor. Daha sert oluyor. Bir de bunda deneyelim bakalım. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde zorlanmadan her şekilde kavalayı yapıyor. Evet. 1.2'yi deneyelim. Takımı kullanımı çok basit arkadaşlar. Dediğim gibi 2 tane alyanı değiştirip uçlarını tam getirdiğimizde ve içeri koyduğumuzda işlem tamam. Bu da gürgen ağacı arkadaşlar. Deniyoruz. Ya dediğim gibi sonuç gerçekten mükemmel. Yani saniyeler içinde yapıyoruz. Evet arkadaşlar, özetleyecek ve üründen bahsedecek olursak önceki yaptığımız ikilek 1.5, 1.20 ve 8 milim. Yani gerçekten saniyeler içinde keskin bıçağıyla istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Arka taraflarını vida sığma yerleri normalde matkapla içine sığacak şekilde böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani dübel için ya da ne bileyim bir korkuluk için, ayak için, başka bir yaptığımız ürün için kavala her zaman lazım oluyor. 2 santime kadar bize kavala veriyor ve gerçekten güzel. Daha bunları hiç zımpara geçmedim arkadaşlar. Yani zımpara da geçsem inanın çok iyi olur. Sormak istediğiniz bir şey varsa kesinlikle sorabilirsiniz. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımı takip edin, abone olun lütfen.